Bir balo salonunda kahkahalar yükselirken köşede yalnız bir figür derin düşüncelere dalmış. Bu, Polonya'nın en ünlü soytarısı Stańczyk. Peki, ne oldu da sarayın neşesi içinde bu kadar hüzünlü? Bu tablo sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda derin bir tarihi ve politik mesajın taşıyıcısı. Gelin, Jan Matejko'nun bu başyapıtının ardındaki hikayeyi birlikte keşfedelim. Stańczyk, 16. yüzyıl Polonya'sında yaşamış ve üç kralın Aleksander Jagiellon, İnżaj Zygmunt ve Turuzin Zygmunt Augustus hizmetinde bulunmuş ünlü bir saray soytarısıdır. Onun ünü sadece bir soytarı olmasından değil, aynı zamanda keskin zekası ve siyasi olaylara dair derinlemesine yorumlarıyla da tanınmasından kaynaklanır. Polonya kültüründe önemli bir figür haline gelen Stańczyk, birçok edebi ve sanatsal esere ilham kaynağı olmuştur. Stańczyk'ın hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunmasına rağmen onun zekası ve cesur eleştirileri dönemin kroniklerinde ve edebi eserlerinde sıkça vurgulanmıştır. Özellikle Kraliyet Sarayı'ndaki nüfuzlu konumu sayesinde krallara ve soylulara doğrudan hitap edebilmiş ve onları hicivli yorumlarıyla eleştirebilmiştir. Bu yönüyle sadece bir eğlence figürü değil, aynı zamanda halkın sesi ve vicdanı olarak da kabul edilmiştir. Stańczyk'ın en bilinen hicivlerinden biri, ayı avı olayı olarak bilinir. Kral 1. Sigismund, Litvanya'dan büyük bir ayı getirterek onu Niepołomice ormanında avlamak istemiştir. Av sırasında ayı, kral, kraliçe ve saray mensuplarına saldırmış, bu da büyük bir paniğe yol açmıştır. Kraliçe Bona, bu esnada atından düşerek düşük yapmıştır. Olayın ardından kral, ayıya müdahale etmeyen Stańczyk'ı korkaklıkla suçlamıştır. Stańczyk ise şu cevabı vermiştir: "Kafesteki bir ayıyı serbest bırakmak asıl aptallıktır." Bu sözleriyle Stańczyk, kralın politikalarını ve özellikle Prusya'ya karşı izlediği stratejiyi eleştirmiştir. Bu olay Stańczyk'ın sadece bir soytarı olmadığını, aynı zamanda siyasi bir eleştirmen olduğunu gösterir. 19. yüzyılda Polonyalı ressam Jan Matejko, Stańczyk'ın bu derin ve çok yönlü kişiliğini Stańczyk adlı tablosunda ölümsüzleştirmiştir. 1862 yılında tamamlanan bu eser, Matejko'nun en tanınmış ve ona ün kazandıran çalışmaları arasında yer alır. Tablo, Varşova Ulusal Müzesi tarafından 1924 yılında satın alınmış ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan yağmalamalardan sonra 1956 civarında Polonya'ya iade edilmiştir. Günümüzde Polonya resim koleksiyonunun en değerli parçalarından biri olarak kabul edilir. Tablonun tam adı, Stańczyk, Smolensk'in düşüşü sırasında Kraliçe Bona'nın sarayındaki bir balodadır. Jan Matejko'nun 1862 yılında tamamladığı bu tablo, Polonya tarihinin önemli bir dönemine ışık tutarken derin sembolizmiyle de dikkat çeker. Eser, Polonya'nın Smolensk şehrinin 1514 yılında Moskova Büyükdükalığı tarafından ele geçirilmesi sonrasında saray soytarısı Stańczyk'ın bu haber karşısındaki tepkisini merkezine alır. Tablo, yüzeyde bir soytarının melankolik duruşunu yansıtsa da altında birçok derin mesaj ve sembol barındırır. Gelin bunları bazı alt başlıklarla ele alalım. Sarayın duyarsızlığı ve soytarının bilgeliği. Tablonun ön planında kırmızı kıyafetiyle Stańczyk derin düşüncelere dalmış bir şekilde otururken görülür. Arka planda ise saray mensupları neşeli bir balo içerisindedir. Bu tezat, sarayın eğlenceye dalmışken ülkenin yaşadığı felaketlere karşı duyarsızlığını ve soytarının bu durumun farkında olan tek kişi olduğunu gösterir. Stańczyk'ın yüzündeki hüzün ve düşünceli ifade, onun sadece bir eğlence figürü olmadığını, aynı zamanda sarayın ve ülkenin vicdanı olduğunu simgeler. Bu durum, soytarının toplumun gerçeklerini gören ve dile getiren bir bilge olarak konumlandırıldığını gösterir. Mektup ve tarihsel tutarsızlıklar. Stańczyk'ın yanında masada duran mektup, Smolensk'in kaybını bildiren bir belge olarak yorumlanır. Ancak mektubun üzerinde Samogitya AD 1533 yılı yazmaktadır.
Bu tarih, Smolensk'in kaybı olan 1514 yılıyla uyuşmaz. Bu tarihsel tutarsızlık, Matejko'nun bilinçli bir tercihi olabilir ve Polonya'nın tarihindeki sürekli kayıplara ve ihmal edilen sorunlara dikkat çekmeyi amaçlar. Ayrıca bu detay, sanatçının tarihsel olayları bir araya getirerek izleyiciye daha geniş bir perspektif sunma isteğini gösterir. Kuyruklu yıldız ve felaket haberciliği. Tablonun sol üst köşesindeki açık pencereden görülen kuyruklu yıldız, geleneksel olarak felaketlerin habercisi olarak kabul edilir. Bu sembol, yaklaşan tehlikeleri ve ülkenin gelecekte karşılaşabileceği zorlukları ima eder. Kuyruklu yıldızın varlığı, Stanchik'in endişelerinin sadece mevcut durumla sınırlı olmadığını, gelecekteki tehditleri de öngördüğünü gösterir. Bu, soytarının derin bir öngörüye sahip olduğunu ve sadece mevcut olayları değil, gelecekteki olası felaketleri de düşündüğünü simgeler. Stanchik'in oturuşu ve yalnızlığı. Stanchik'in oturuş şekli ve vücut dili, onun içsel çatışmasını ve yalnızlığını yansıtır. Sarayın neşeli atmosferine rağmen o tek başına ve düşüncelidir. Bu durum, onun toplumun geri kalanından ne kadar farklı bir bilinç düzeyinde olduğunu gösterir. Ayrıca soytarının bu yalnızlığı, onun gerçekleri gören ve dile getiren bir figür olarak toplum tarafından anlaşılmadığını veya dışlandığını da ima eder. Sanatçının kendi yansıması. İlginç bir şekilde Matejko, Stanchik'in yüz hatlarında kendi portresini yansıtmıştır. Bu, sanatçının kendi zamanındaki toplumsal ve siyasi olaylara duyduğu derin kaygıyı ve eleştiriyi ifade etme biçimi olarak yorumlanabilir. Matejko, bu yolla sanatçının toplumdaki rolünü ve sorumluluğunu vurgular. Ayrıca bu detay, sanatçının kendi içsel dünyasıyla eser arasında kurduğu derin bağı gösterir. Bütün olanları özetlemek istersek, Stanchik tablosu, yüzeyde basit bir saray sahnesi gibi görünse de, derinlemesine incelendiğinde Polonya'nın tarihine, toplumun duyarsızlığına ve bireyin içsel çatışmalarına dair güçlü mesajlar barındırır. Matejko'nun ustalıkla işlediği bu semboller ve detaylar, eseri sadece bir sanat yapıtı olmaktan çıkarıp, derin bir toplumsal eleştiri ve tarihsel yorum haline getirir. Tablo, izleyiciyi sadece görsel bir deneyime değil, aynı zamanda düşünsel bir yolculuğa da davet eder. Stanchik'in derin düşünceleri ve yalnızlığı sadece geçmişin bir yansıması değil, aynı zamanda günümüzün de bir aynasıdır. Toplumun neşesi içinde kaybolan gerçekleri görebilmek ve cesurca dile getirebilmek her dönemin ihtiyacı olan bir erdemdir. Gerçekleri dile getirmek cesaret ister. Unutmayalım, Stanchik'in ruhu her birimizin içinde yaşamaya devam ediyor.